Kripto Coin Çarşısı'ndan selamlar sevgiler kardeşlerim. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet güzel kardeşlerim, piyasamızda Bitcoin'in baskılaması devam ediyor. Altcoin'leri ezmeye devam ediyor. Lakin hemen hemen çoğunda bir dönüş sinyalinin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Piyasamız yarınki ABD'den gelecek enflasyon verilerine kilitlenmiş durumda. Bu durumda hangi coin'ler ön plana çıkıyor? Hangi coin'lerde değer kaybı biraz daha derinleşiyor? Bunları inceliyor olacağız güzel kardeşlerim. Bu arada yayınımıza geçmeden arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bizim yorumlar bölümümüzde, evet yorumlar bölümümüzde şöyle oraya gelebilirsek arkadaşlar hemen hemen gördünüz burada. Bakınız sizlerin yazdığınız yorumların altına benim logom ve Kripto Ahmet 52 diye hepsini kopyalayıp yorumlarınızın altına bir dizayn gibi hepsinin altına atmış aynı kelimeleri. Bakınız vatandaş ne diyor? Daha fazla yatırım tüyosu ve tavsiyeler için mesaj atın. Bu ben değilim arkadaşlar. Bakınız. Bu ben değilim. Benim olmadığımı zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ben mesaj yazmak için vakit bulamıyorum. Bırakın yorumlarınıza cevap yazamıyorum. Sadece beğeniyorum, kalp işaretleyip yani onu yapıyorum. Yani bir beğeni yapıyorum yorumunuza, bir de kalp. Çok zor durumda kalmış kardeşim bir şeyler yazmışsa da ona ne yapıyoruz? Ona cevap vermeye çalışıyoruz. Ama lakin bu şekilde bakınız bizim amblemimizi kullanarak size mesaj atan, hatta aynı logolarımızı kullanarak Telegram gruplarından sizlere özelden ulaşmaya çalışanlar olursa aldanmayın, bu ben değilim. Keza aldandınız. Alo dedirttirin, ses tonumdan zaten anlayacaksınız. Ben miyim değil miyim bunu mutlaka test edin arkadaşlar. Yoksa üçkağıta gelirsiniz, dolandırılırsınız. Lütfen dikkat diyorum. Bakınız bütün yorumların altında bunlar mevcut güzel kardeşlerim. Evet, şimdi burayı da aydınlattıktan sonra arkadaşlar, tabii ki bizlerin piyasada bir mucit olmadığını herkes biliyor. Biz ne yapıyoruz? Güncel kripto para analiz ve yorumlarımızı, grafik ve formasyonları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu piyasayı ne biz düşürüyoruz ne de bizler yükseltiyoruz arkadaşlar. Yok böyle bir yetkimiz. Elimizde bir tane sihirli değnek olsa her gün yükseltiriz, hepiniz para kazanırsınız. Ama efendim ben bu işi çok iyi biliyorum. Ben yarın bu piyasa işte uçar 10x 100x yapar. Yarın bu piyasa 5x geri düşer. Bunları söyleyenler hayalden öte gidemez arkadaşlar. Bizler destek dirençlere göre söylüyoruz. Çalışıyor, çalışmayan da olur. Ama piyasadaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor güzel kardeşlerim. Her ne kadar para kaybedenin morali olmaz. Bize kızıyor olsanız da. Tabii bazılarınız kızıyor, hepiniz değil. Biz biliyoruz bunu. Yorumlarınızdan belli oluyor. Güzel kardeşlerim, biz günübirlik burada mümkün mertebe piyasanın analizini yapmaya çalışıyoruz. Burada biz demiyoruz ki Hasan Ağa, Veli Ağa, şu coin'i al, şu coin'i tut, bu coin'i sat. Buradan hiç duydunuz mu benden böyle bir şey? Öyleyse sen bir coin alıyorsan bunun suçunu karşındakine atamazsın arkadaşım. Çünkü sen o coin'de rahat durmamışsındır. Hangi coin'i almışsan almışsındır ama zıplayarak devam etmişsindir. Güzel kardeşim, sabırsızsan bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Sabredenler mutlaka bir gün meyvesini toplayacaklar. Evet, yorum ve analizlerimizde bu konulara değineceğim. Sabreden ne olmuş, ne yapmış, nereye gelmiş? Şimdi bizim birinci ayla şu ay zamanı karşılaştırdığımızda birinci ayda girenler kârda mı zararda mı? Kripto coin çarşısını izleyip de. Ha, bu piyasa rizikodur, volatildir. Sonra yatırım piyasasında kâr da etmek var, zarar da etmek var ya. Kâr edince seviniyorsan, zarar edince de üzülmeyeceksin güzel kardeşim. Bugün zarar etti, her gün kazanamazsın. O mümkün değil. Tarih yazmaz.
her gün para kazanamaz. Ama sizler istiyorsunuz ki her gün ben burada götüreyim, götür. Yok böyle bir dünya güzel kardeşim, yok, yok. Yok böyle bir dünya. Onun için sabır. Hangi coin'e girmişseniz girin, sabretmeyi bilin. Sabredeceksiniz arkadaşlar. Vaktinizi aldım, özür diliyorum. Hangi coin nereye gidiyor? Hangi coin nereden destek, nereden direnci var? Bunları sizlerle beraber paylaşıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bir eğitim videosu olduğunu da unutmayın bizim videoların. Teşekkür ediyorum. Buyurun kardeşlerim bugünkü yorum ve analizlerimize. Efendim merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim, an itibariyle Bitcoin'de yani altcoin'lere para girişinin birazcık daha kırmızıda olduğunu, yani çok cüzi miktarı 0,01 gibi bir kırmızılıkta ve 575 milyar, yani dünden beri bir 5 milyar daha azalmış görülüyor ama yavaş yavaş da bunun yerine koyma zamanının geldiğini görüyorum. Çünkü şelale düşüşleri yavaş yavaş sona eriyor gibi. Peki ben buna şöyle 4 saatlikte bakacak olursam arkadaşlar, en son iğne yaklaşık 565 milyara kadar düşmüş şu anda. 10 milyar koymuş yani onun üzerinde. Peki dominans. Evet, daha önce anlattığımız gibi dominansın arkadaşlar kırmızıda kalıp Bitcoin'in yeşile dönmesi gerekiyor bizim düzelebilmemiz için. Aksi halde Bitcoin'de kırmızıdayken dominansın kırmızıda olması altcoin'leri düşürüyor. Biliyorsunuz dün dedik ki altcoin'lerin sigortasıdır dominans. Dominans yeşilde kalırsa Bitcoin düşerken altcoin'ler böyle aşırı değer kaybetmez arkadaşlar. Bu yüzden de ne yapıyoruz? Dominansı iyi takip ediyoruz. Dominans şu anda 0,31'lik bir kırmızıda ve 48 bandı seviyelerinde fiyatlanıyor Bitcoin'in pazar hakimiyeti. Peki Bitcoin'in kendisine baktığımızda ne oluyor? Değil mi? Sıra burada. Bakalım arkadaşlar saatlik grafiğine Bitcoin'in. Evet, Bitcoin'in saatlik grafiğinde bir yükselen kanalı işaret ediyor bize. Şu anda fiyatımız 27.500 dolarlarda. Bakınız, buradan bir yükselen kanal yavaş yavaş güney yükselişine doğru saatlik grafiğimizde bize sinyal veriyor arkadaşlar. Hatta şöyle 15 dakikalığına bakacak olursak Bitcoin'de de bir simetrik üçgenin oluştuğunu 15 dakikalıkta karşımıza çıkıyor ve bunu görüyoruz. Nasıl mı simetrik üçgen? Dipleri ve tepeleri birleştirdiğinizde karşınızda bir simetrik üçgen formasyonu çıkacaktır arkadaşlar. Simetrik üçgende hangi taraf kırılırsa yön o tarafa çalışır arkadaşlar. Yani üçgenin derinliği kadar, bunu zaten daha önceki bütün videolarımda sizlerle paylaşmış idim. Şimdi 4 saatliğine gelelim. 4 saatliğinde ters bir formasyon devam ediyor. Fakat güzel kardeşlerim bizim 4 saatlikte 27.000 dolarda bir desteğimiz var bakınız. Şurası. 27.000 dolarda. Burayı daha önce denedi. Evet, 24 Nisan'da denedi. Burayı denedikten sonra da güzel kardeşlerim 30.000 doların üzerine çıktı. Ama Bitcoin çıkarken dominansın kırmızıda, pazar hakimiyetinin düşüşte olması gerekir ki altcoin'ler de misli devam etsin yoluna. Altcoin'leri ezmesinin nedeni de bu dominans yüzündedir arkadaşlar. Bazen Bitcoin ve dominans birlikte yeşillenerek, sanki bahar gelmiş gibi birlikte yeşillenerek yoluna devam edebiliyorlar koçlar gibi. Beyaz bayrak aynı yapıyor günlük ikisi. Bazen yaptı bunu ama altcoin'ler ne yapıyor? Yol bulup da devam edemiyorlar arkadaşlar. Sebebi sadece budur. Peki, battık gittik diyenlere bir örnek vermek istiyorum. Günlük bazda, güzel kardeşlerim, günlük bazda. Bakınız, şu dibi görüyor muyuz arkadaşlar? 10 Mart, bırakın birinci ayı, bırakın efendim birinci ayı, 10 Mart, Bitcoin 20.000 dolar. Hemen altına bir iğne attı. Mart'ta nereye kadar geldik? 20.000 dolardan %50 yükselerek 31.000 dolara geldi. Evet,
%50'den de fazla, %55 civarında, 60 civarında. Peki, burada bulunan Bitcoin bu kadar sizlere kar veriyorsa, şu anda 27 binlere gelse ne olur ya? Efendim, işte Bitcoin'den bir cacık olmaz diyenler, onu diyenlerin zaten yatırımı yok bu piyasada arkadaşlar. Bu piyasada yatırım bile yapmamışlardır. Onlar borsacıdır. İşte bu piyasada işte videoların altına yorum olması için kafasına göre bir şeyler takılıyorlar. Adam Bitcoin'in ne anlama geldiğini açıp blockchain teknolojisini okuma bile okumuyor. Gerçi bizim okumamız, yani okuma kültürümüz biraz zayıf arkadaşlar. Yani eriniyoruz, biz okumuyoruz. Okumamız sıfır. Yani yüzdeliğe vursan çok cüzi bir, Avrupa'ya göre çok cüzi bir rakam çıkacaktır karşımıza. Şimdi güzel kardeşlerim, Bitcoin'de bu kadarlık zaman aralığında, ya uzun zaman değil bakınız. 11 Mart, hatta 10 Mart diyelim. Evet, tam 10 Mart 2023. 19.800, 20 bin. 20 bin. Evet. 14 Nisan 31 bin. Neredeyse bir ay zaman zarfında %50'nin üzerinde para kazanmışsın. Hodulculuğa devam ediyor Bitcoin yatırımcıları. Bu doğru. Devam ediyor. Neresi? Arkadaşlar, desteğimiz 27 bin, direncimiz 30 bin şu anda. Günlük bazda. Destek 27, direnç 30. Haftalıkta ne yapıyor? Bizi ilgilendiren taraf haftalık tarafı. Güzel kardeşim, burada şu bir önce yaptığı formasyonla aynı formasyonu gerçekleştirmiyor mu? Bu formasyonu yapmadan önceki rakamı 25 bin dolardan 20 bin dolara kadar geri çekmedik mi? 5 bin dolar oynamadı mı? Şimdi bu formasyon 31 bin dolardan çık 5 bin dolar. Efendim? Ya. 32 bin dolara yakın iğne attı. 32 bin diyelim hadi. 32 binden çık 27 bin dolar. Şimdi de 27 bin desteğimiz var bizim şu an 27 bin 600'lerde. Tam da 27 bin dolar olacak diye bir kaide kural yok arkadaşlar. Formasyonlar %100 çalışmadan geri dönebilir. Peki burada bizi bekleyen ne olur güzel kardeşlerim Bitcoin'de? Bitcoin'de ne olur mu arkadaşlar? Size ben şunu söyleyeyim. Bitcoin'de bizi bekleyen şurası olacaktır. Bu derinlik buraya gelecektir. Ya hocam niye öyle çiziyorsun? Bakınız arkadaşlar. Bir önceki derinlik, bakınız bir önceki derinlik burasıydı. Koyduk biz buraya bunun nokta atışı aldık, bakın eski videolara. Aynı milimetrik geldi bu. 12'den geldi. Şimdi aynısı burada var bakınız. Aynı derinlik. Hedef 34.500 dolar. Bu 34.500 dolar gelecektir arkadaşlar. Bitcoin'de. Bitcoin'in oraya gelmesi önemli değil. Önemli olan altcoin'lerin bir şeyler vermesidir. Şimdi onlara bakacağız. Gelelim Ethereum arkadaşlar. Ethereum küçük bir yeşilliğe sahip an itibariyle 1848 dolarlarda. Bu basamağı dünkü yayınımızda çizdik. Dünkü videomuzda var. Baktığınızda 1848 dolar destek direnç güney yükselişi yaparak yoluna devam ediyor. Sıkıntı sıfır. Ethereum alanlar ne yaptı hocam? Efendim, Ethereum alanlar ne yaptı? Değil mi? Şimdi o sıra ona geldi. Şuralara bakalım arkadaşlar. En son şu derinlikten bakalım. 6 Mart 1350 dolar. 1350 dolardan Mart'ta, evet, Ethereum alanlar Nisan'da efendim 2100 doların üzerine çıktı. Hani kripto para piyasaları adam batırıyordu. 2022'yi katmayın arkadaşlar. 2022 yılı farklı bir yıl oldu. Bütün felaketlerin yaşandığı bir yılla bu yılı lütfen karıştırmayınız. Unutun orayı. Orayı unutun. Yeni bir bembeyaz sayfa açın önünüze. Öyle devam edin. Şimdi borsa cephesine bakın.
Son 2 haftadaki kayıplar Bitcoin'in birinci aydan beri yaptığı kayıplardan daha misli değil mi? Bizim kayıplarımız oradan daha o kayıp sayılmaz. Çünkü hala artıdadır Bitcoin birinci aya göre. Doğru mudur arkadaşlar? 16.700'lerden tırmandık. Şu anda 27.000'lerdeyiz. Ethereum 900'lerden tırmandık. Şu an 2.000 dolar yakınındayız. 1850-2000 dolar arasındayız. Yolumuz var arkadaşlar. Yani lafın kısacası sıkıntı sıfır. Bakınız Ethereum'da aylık bir grafik bakalım arkadaşlar hep beraber. Hep beraber aylık. Yani neresi olduğunu görünüz Ethereum'da. Şimdi hep formasyon çiziyoruz. Hep düşen trend diyoruz. Kırıldığında neyi gösteriyor bize diyoruz değil mi? Şimdi. Şuradan birlikte bir çizim yapalım arkadaşlar. Burası bir yükseliyor değil mi? Doğru. Basit bir çizime girelim. 4.750 dolardan, evet, Ethereum için konuşuyorum. 4.750 dolardan başlattığı düşüşü bitmiş midir arkadaşlar? Bitmiştir. Uzatalım. Bitmiştir. Desteğimiz burada yeşil görünen EMA 50 günlük hareketli ortalamalardır. RSI 50'lere geldi bakınız. Aşağılardan yavaş yavaş 38'lerden 50'lere geldi 52'lere. Ethereum için söylüyorum. Ve burada bizleri ne bekliyor arkadaşlar? Şimdi biz buradan şu desteğimizi de çizersek güzel kardeşlerim. Bu desteğimiz. Çizdik mi? Çizdik. Biraz daha aşağı alalım. Biraz daha aşağı alalım. Burada alçalan bir üçgen formasyonu var arkadaşlar. Neydi alçalan üçgen formasyonu? Eğer düşen trend çizgimiz kırılmışsa, yani şuradan yukarıdan aşağıya gelen düşen trend çizgimiz kırılmışsa, ki kırılmış mı? Hep beraber görüyoruz. Kırmışız burayı değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Kırılmış. Bu bir aylık grafik. Her mum bir aydan oluşuyor. Şurada gördüğünüz bar mum hareketlerinin yaptığı zaman aralığı bir ay. Evet. Öyleyse güzel kardeşlerim. Arada %20 düşmüş, %20 çıkmış. Bunları ilgilendirmiyor bu grafiği. Bir ayın içinde oluşan bar mumu söylüyorum. Buradaki derinlik gelecektir arkadaşlar. Çünkü nereye kırılmışsa formasyon oraya zorlayacaktır. %100 çalışır mı hocam? Hiçbir formasyon tek başına garantisi yoktur arkadaşlar. Şuraya tam simetrine çekersek 4.900 dolar. 5.000 dolar. Evet. Ethereum burada aylık grafikte şurayı gösteriyor arkadaşlar. 5.000 doları gösteriyor. 5.000. Gördüğünüz gibi. Peki hocam. Şimdi diyeceksiniz ki bana. Ya hoca, ya milleti iştahlandırma. Ben olacakları söylüyorum güzel kardeşim. Sana al demiyorum ki. Sonra benim şu andaki anlattığım bir eğitim videosudur. Bir formasyonun nasıl çalıştığını anlatıyorum. Ve bu formasyonlar da genelde çalıştığından bahsediyorum. %100 çalışmaz ise genelde çalışır. Peki, bu bugün mü olur yarın mı? İşte asıl sorun burada. Sizler zayıfsınız arkadaşlar. Çünkü sabrınıza, kendinize hakim olamıyorsunuz. Bu coin %20 yükselse hemen karını alacaksın. Hemen satacaksın. Başka coin'e atlayacaksın. Atladın başka coin'e, hadi onu da portföyüne kattın. Bu sefer aldığın coin düşecek. Burası devam edecek yükselişine. Ya da tam tersi. Elindeki coin'den, %20 yükselen coin'den çıktın. Kar aldın ya sen şimdi. Ama düşüşe yakalandığın coin hariç.
Ne kadar fazla gezersen o kadar zarar edersin güzel kardeşim. Hani derler ya, çok gezen çok para harcar. Mecburen harcayacak. Çünkü masraf olacak. Parayla geziliyor. Parasız gezen var mı? Yok. Yayan mı gideceğim bütün şehirler arasını? Yok. Çok gezeceksin, çok para harcayacaksın. Onun için aynen yatırım da böyledir. Fazla gezeleme. Yerinde otur, sabret. Evet, güzel kardeşlerim. Yani piyasanın geneline bakmaya çalışırsak neler oluşmuş şöyle bir bakalım. Değil mi? Bugün. Bütün coinlere bakacak mıyız hocam? Yok. Çok fazla coin bakmayacağım arkadaşlar. Şimdi atlaya atlaya bakmak istiyorum. XCN. Geçen istemiştiniz, bakamamıştım. Ve ben bunun 4 saatlik grafiğine bakıyorum. 4 saatlikte bir geri dönüşüm olduğunu görüyorum. Ne var? Bakınız. Az önce bir formasyon çizdim size, değil mi? Arkadaşlar dedim. Düşen trend kırıldığında, pardon özür. Düşen trend kırıldığında ne geliyordu? Şurasını düzeltirsek. Evet. Şu düşen trendti değil mi bakınız? Bu kırıldı. Hocam bunun desteği burasıydı. Evet doğru. Derinlik neresiydi hocam? Derinlik de burasıydı arkadaşlar. Değil mi? Tam kırılıma koyuyoruz bakınız. Milimetrik çalışmamış. İşte az önce Ethereum'un aylık grafiği de bu şekilde oluyor. Bu 4 saatlik. Çalışmış. Var mı sıkıntı? Şimdilik yok. Ama sen bunu buradan almadın ki. Sen bunu tepeden aldın güzel kardeşim. Tepeden aldığın zaman illaki birazcık zararlar oluşacaktır diye düşünüyorum. Yani XCN için diyebileceğim bugün biraz yükselişi var. Yolu var mı hocam? Arkadaşlar desteği 18, direnci de 23. Şu anki fiyatı da 21 seviyelerinde hareket ediyor an itibariyle. Efendim Kurvedao tokenine bakalım. Kurvedao'da da yaklaşık an itibariyle bir 0.24'lük yeşillik hakim. Formasyon saatlik bazda döndüğünü görür müyüz? Evet. Omuz baş omuz formasyonu saatlikte yapmış. Yani ters omuz baş omuz bu. Obo formasyonu gördüğünüz gibi obo değil arkadaşlar. Burada derinlik çalışır. Bu da bizleri yine yukarıda 90'lara doğru çıkarabilir. Şu an 0.83 seviyelerinde momentum olarak yukarı yönlü hareket ediyor. Küçük bir yeşilliği var. Peki hocam, burada STX'den önce Chainlink'e bakalım. Chainlink birlik bir geri çekilmesi var. 6,5 dolar seviyelerinde düşen trend saatlik bazda devam ediyor. Günlük bazda değil 4 saatlerine bakacak olursak düşen trendin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Peki hocam desteğimiz neresi? Arkadaşlar 4 saatlikte Chainlink'te desteğimiz daha önce 6.40'ları denemişti. Destekte burası görünüyor. Lakin şöyle biz kendimiz de çizersek şurası 6.47 desteğimiz var. Direncimiz güzel kardeşlerim 6.97 dolar seviyelerinde bir direncimiz olduğunu görüyoruz. An itibarı da 6,5 doların üzerinde. Tabii ki bu bir alım fırsatıdır arkadaşlar. 4 saatlikte bakınız. Velev ki buradan bir Chainlink geri dönüş yaptığı takdirde simetri olan 7 dolar 30 sente doğru bir yolculuk başlatabilir. Stocks yatırımcıları, arkadaşlar Stocks değişik formasyonlara imza atıyor. Bakınız veriyor geri alıyor, veriyor geri alıyor. Ta ki Bitcoin dominansı normale dönüp Bitcoin yükselişe geçene kadar bu böyle devam edeceğe benziyor arkadaşlar. Ama desteğimizi koruyoruz. Ne var desteğimizde? 68 desteğimiz var. Şu an 0.69 dolar bandı seviyelerindeyiz. Yukarıda da 80 direncimiz var. Kırsa da üzerinde kalmıyor. Eğer 80'in üzerinde kalırsa 1 dolara doğru momentum Stocks yani STX sergileyebilir arkadaşlar. Bakınız burada şu anda ikili tepe oluştu. Bu ikili tepe önemlidir. Bakınız ikili tepeyi yaptı. Bu ikili tepe buradan tekrar dönüş yapacak anlamını taşır. Yani sıkıntı
yok şu anda %7 gibi düşüşüyle bir alım fırsatı vermiş durumda. Musk da güzel kardeşlerim 3.64'e kadar 3 dolar 64'e kadar iğne attı geri. Şu anda küçük bir yeşilliği var. 3.84 seviyelerinde desteğimiz burası görünüyor. 3.80 seviyeleri. İlk direncimiz 4 dolar 29 sent seviyelerinde. Fazla bir coin analizi yapmayacağım arkadaşlar. Belli başlı coinleri geçelim. Yine hani ortalama olarak geçiyoruz. Yani çoğunuzun elinde bu coinler vardır tahmin ederek bu coinlerin analizini yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Chiliz'e bakıyoruz. Chiliz'de yarım puanlık bir geri çekilme var. 0.1127 dolar bandı seviyelerinde. Arkadaşlar Chiliz herhalde bir puan daha silecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani 11 desteğine kadar bir yoklama çekebilir Chiliz geri dönüş. Ama Bitcoin dönerse Chiliz de buradan tabii ki dönüp yukarıdaki 12,5-13 dolar direncine doğru tekrar geri momentum sağlayabilir. Lakin RSI dibinde 22'lerde şu anda. RSI 22'lere kadar geldi. Peki INC ne yapıyor hocam? INC ne yapacak arkadaşlar? Şu anda yerlerde sürünüyor. 6 dolar 30 sent. Derken 1.20'lerden geldi tabii. 10 dolara kadar çıktı. Bu kadar düzeltmesi olur arkadaşlar. Yani düşen trend devam ediyor. INC ile ilgili herhangi bir gelişme şimdilik yok. 6 dolar desteği var. Kaybederse 5 dolar 4,5 dolara kadar geri çekilme yapabilir. Ama bu desteğini kaybetmezse INC buradan alacağı tepki alımlarıyla tekrar 10 dolar ve üzerine doğru bir atılım gerçekleştirebilir. Peki Iris ne yapıyor hocam? Arkadaşlar Iris'in şöyle bir saatlik grafiğine bakalım. Değil mi? Bakınız Iris düşen trendi kırdı, yataya döndü. Şimdi Iris'in önünde 22 direncimiz var. Şu an 21.18 seviyelerinde küçük bir yeşilliğe sahip Iris. Peki hocam Iris devam etmesi durumunda ne olur? Arkadaşlar devam etmesi durumunda Iris'in yukarıda 25 direncini görüyorum. Lakin RSI döndü geri. Yani RSI nerelerden? Bakınız bir ara RSI güzel kardeşlerim yani çok eksilere indi ya. Eksilere indi. Yani söylemeye gerek yok. 20'nin altına indi yani. Şu an yaklaşık 35-36'larda. Yani 50'lere doğru hareket başlatıyor. 50'lerin üzerine çıkması durumunda da yolu açık olsun diyeceğiz. Peki gelelim haftalığına. Değil mi? Haftalığında evet buradaki destek kırıldı. Şuraları bir silelim arkadaşlar. Şimdi desteğimiz haftalık bazda 20 destek var arkadaşlar. Bakınız şu iğnenin geldiği yer 20. Lakin ben burayı destek olarak almayacağım. Destek olarak alacağım nokta EMA 50 günlük ortalama. O da 22'ler. Şu an hemen onun altında fiyatlanıyor. Bu desteğin altında. Kaybetse de geri çekeceğini düşünüyoruz. Eğer buranın dibi, buranın desteği oluyor. Bu destekten geri dönüşü ne olur hocam? Direnç yukarıda boş. Bakınız hiçbir direnci yok. Nereye kadar? 40'lara kadar bir şey yok arkadaşlar. Ama bu haftalıkta aldanmayın yani. Buraları test edecektir bana göre. Hatta bu iğnelerin yerini 50'leri falan bir yoklama çekecektir. Öyle görünüyor. Şimdilik öyle görünüyor. Peki Jasmy? Jasmy'nin günlük grafiğine bakalım arkadaşlar. Jasmy bir formasyon içinde formasyona dönüştü. An itibariyle %4 civarında yeşilde çift 0.71 dolar bandı seviyelerinde. 80 direnci var Jasmy'nin. Audio'nun şurayı bir kaldıralım arkadaşlar. Desteği EMA 200 günlük ortalama. 23 desteği var şu anda. Buraya kadar geldi. 25 desteğini kaybetti. Şimdi burası. Burayı da kaybeder mi hocam? Artık Bitcoin'in geri dönmesini bekleyeceğiz ki bu da yeşile dönmüş gibi durumda. Buradan dönüşü ilk direnci 30 olur arkadaşlar. Evet, buradan dönüşünün ilk direnci 30 olur. Desteği 23, direnci 30. Sıfırları saymıyoruz. Evet, Aptos ne yapmış? Aptos'a baktığımızda, Aptos'ta da 7.79 seviyelerinde bir desteği var. Şu anda 8.34 dolar seviyelerindeyiz ve %2'ye yakında bir yukarı yönlü momentumunu görüyoruz arkadaşlar. Peki, Clear Network 0.018 dolar. Evet, Clear Network 17 desteği var.
buraya göz dikmiş durumunda ama hala ikinci dipten yukarıda bu dip. İlk dipten yukarıda, yani bu hala bir güney yükselişinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 11 Mart'ta arkadaşlar 0.14 dolarlardaydı. 0.014 dolarlardaydı. Clear Network 30'a kadar iğne attı biliyorsunuz. Daha da yukarıya da iğneledi. Ama şu anda bunun düzeltmesi var. Piyasa genelinde bir geri çekilme oluştuğu için hepsinde bir geri çekilme olmuş durumda güzel kardeşlerim. Evet. Bir de şuradan Ankara diyelim. Ankara 0.026 dolar bandı seviyelerinde. Desteğimiz tam da burası arkadaşlar. EMA 200'de kaybetti zaten. RSI eksilerde geziyor. Küçük bir yeşilliğe sahip olsa da bunu saatliğine bakalım. RSI'nin evet döndüğünü görüyoruz saatlikte 44 seviyelerinde. İlk direnci de 27 ve 28 basamak basamak 30'lara doğru gidebilir arkadaşlar. Solana'ya bakalım güzel kardeşlerim. Solana'nın piyasaya sürdüğü cep telefonlarının ön satışı Saga başladı herhalde arkadaşlar. Ama fiyatına fiyatına henüz bir etkisi olmadı. Fiyatı şu an 20,5 dolar seviyelerinde, desteği de 20 dolarda desteğimiz var. İlk direncimiz 21 dolar saatlik bazda görüyoruz. İkinci direncimiz 21.500 şeklinde yorum yapabiliriz. Peki Leoprink, LRC diyelim, ondan sonra GRT'ye ve Feçali'ye geçelim. Leoprink'te de 0.65 küçük bir yeşillik var. Arkadaşlar 29 desteği var. Şu an 29.55 seviyelerinde, 30'da direnç var. Kırarsa da 35'e doğru yolculuk yapar ve 45'lerde de RSI görüyoruz güzel kardeşlerim. Evet, geçelim yapay zekalardan Feçali'ye. %1.35'lik bir geri çekilmesi olsa da saatlik bazda bir düşen trendin kırıldığını yavaş yavaş görüyoruz Feçali'de. Bakınız. Buradan aşağı gelen bir düşen trend var. Simetri 29'lar var arkadaşlar. Şu an 25 seviyelerinde, 29'a doğru bir hareket başlatabilir. Bitcoin'in tabii ki dönmesi lazım. Ya da dominansın Bitcoin yeşile döndüğünde kırmızıda kalması gerekiyor. Bunların harekete geçebilmesi için. GRT desteğini koruyor. Yataya bağladı. Şu anda 11.45'lerde 11 desteği var zaten. AGX'te bugün %2,5'luk yukarı yönlü hareket var. Yavaş yavaş başlasa da 25 direncine doğru momentum sergiliyor diyebiliriz güzel kardeşlerim. Evet. Bir de Doge Shiba desek arkadaşlar. Bir de Doge Shiba diyelim. Onların yatırımcıları da var biliyorsun. Hepsinin var yatırımcısı da, hepsini birden ne yapıyoruz? Analiz yapamıyoruz arkadaşlar. Yarım puan üzerinde yeşillenme oldu. Doge'de 0.072 dolar bandı seviyelerindeyiz. İlk direncimiz 75, ardından 77 saatlik bazda. 4 saatlikte zaten belli arkadaşlar, çünkü 70 desteğimiz var, 80 direncimiz var. Evet, Shiba hanesine sıfırı misafir etti. Devam ediyor misafirlik 89'larda. Sıfırı atana kadar devam eder mi? Orada zaten direnç var. Artık orası direnç konumuna gelmiş durumda arkadaşlar. Bir de AX diyelim bugün. Metaverse'lere de bakmadık dün. Buradan bir de AX dersek, güzel kardeşlerim, %1.62. Bugün geri dönüşü var. AX güzel kardeşlerim 6,5 dolara kadar iğne attı. Şu anda 6.92, 7 dolar civarında, 6,5 dolara kadar çok güzel bir alım fırsatı verdi AX. 160 dolarlardan 6,5 dolar. 160 dolar nere? 6,5 dolar nere? Evet, güzel bir alım fırsatı vermiş oldu aslında. Evet, yani bazıları kızar benim bu alım fırsatı dediğim, ama kızanları ben yatırımcı olarak düşünmüyorum arkadaşlar. Onlar bana göre yatırımcı değildir. Ama ben burada alım fırsatı diyorum. Alın demiyorum ama. Buraya karıştırmayın. Arasında çok çok büyük farklar var. Büyük farklar var. Bakınız hedefimiz 8 dolar seviyeleri yine. Şu anda 1 dolar artırabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Arkadaşlar hepsine tek tek bakamıyorum. Video çok uzun olur. Bunun bir de yüklemesi var. Burada ne yapmak istiyoruz? Yayınımızı noktalamak istiyoruz. Evet güzel kardeşlerimiz. Bir şeyler bakmaya çalıştık. Umarım faydası olmuştur.
Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesi olduğunu defalarca söylüyoruz zaten. Artık karar zatenlisindir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarınki videomuzda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın.